Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok iddialı olduğum dünyanın en lezzetli şerbetli tatlısıyla geldim. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle tatlı tarifimizin birçok püf noktası var. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Az malzemeli, kıyır kıyır, hem hafif hem de çok lezzetli bir şerbetli tatlıdır. 1 su bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Bu tatlının zeytinyağı bana göre olmazsa olmaz. Çünkü kalburabasta lezzetinde bir tatlı olduğu için zeytinyağla yapıyoruz. Zeytinyağı yoksa eğer sıvı yağla da tabii ki yapabilirsiniz. Ama zeytinyağla dediğim gibi yapmanızı tavsiye ederim. 1 su bardağı tahin ekliyorum. Tahin bu tatlıyı inanılmaz farklı, lezzetli bir dokunuş veriyor. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Tarifimde 1 adet portakalın suyunu kullandım. 1 adet portakalın suyunu 1 su bardağının içerisine sıkalım. Kalan boşluktaki ölçüye su doldurup karıştıralım. Yani sulu portakal suyunu 1 su bardağı ölçüsünde hazırlıyoruz. Bu şekilde hazırladığımız ılık suyla portakal su karışımımızı karbonatla aktifleştireceğiz. Bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyelim. Ve çok az hazırlamış olduğumuz portakal suyundan ekleyip karıştıralım. Karıştırdıktan sonra karışımımızın içerisine ekleyelim. 1 su bardağına kalan portakal suyunu da döküyoruz. El çırpıcısıyla karıştırıyoruz. O kadar heyecanlıyım ki bu tatlı tarifini çok beğeneceksiniz. Yani inanılmaz lezzetli. İkram ettiğiniz herkes çok beğenecek. Benim gibi kıyır kıyır şerbetli tatları seviyorsanız bu tarifi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Videoyu izler izlemez lütfen deneyin ve denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yani alışılagelmiş lezzetlerinin dışında farklı aroması olan, farklı lezzeti olan bir şerbetli tatlı. 1 adet portakal kabuğunun rendesini ekliyoruz. 1 tatlı kaşığına denk geldi. Portakal kabuğunun rendesini de ekledikten sonra tam 3 su bardağı un ekliyoruz. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Lütfen kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Şimdi yakından sizlere kıvamını göstereceğim. Hamurumuz bu kıvamda olacak. Lütfen fazlaca un eklemeyin. Hamurumuz sert olmaması gerekiyor. Göstermiş olduğum gibi, hazırlamış olduğumuz gibi orta sertlikte yumuşak olması yeterli olacaktır. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize hamurumuzdan parçalar koparalım ve şekil vermeye başlayalım. Aynı kalbura bastı tatlısı yapar gibi avucumuzun içerisine hamurumuzu bastırarak açalım. Sonra ceviz parçalarını ekleyelim ve kapatalım. Ben bol cevizli sevdiğim için biraz iç kısmını bol tuttum. Daha az da ekleyebilirsiniz tabii ki. Bu tatlımızı dilerseniz kavrulmuş fındıkla da yapabilirsiniz. Daha önce kavrulmuş fındıkla da yapmıştım. Muhteşem olmuştu. Tatlımıza şekil vermek için ben bu şekilde hazırladım. Dilerseniz rulo şeklinde veya yuvarlak şekilde de bu tatlımızı yapıp hazırlayabilirsiniz. Sizlere vermiş olduğum ölçüler tam 30 adet tahinli portakallı şerbetli tatlı için geçerlidir. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçüleri yarı olarak artırarak daha fazla sayıda tatlı elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltın. O şekilde de daha az sayıda tatlı elde edebilirsiniz. Ama bence azaltmanızı tavsiye hiç etmem. Çünkü bir kere bir tadına bakıyorsunuz bir tanesinin. Sonra bir bakmışsınız ki 3-4 tane aynı anda yemiş oluyorsunuz. Gerçekten öyle bir tatlı. Belki bu tatlıyı çok fazla övmüş olabilirim ama övgüleri hak eden ve herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bir tatlı tarifidir. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Hamurum bitene kadar bu işlemleri yapıyorum ve bir tepsi şerbetli tatlı elde etmiş oluyorum. Bu arada tatlımızın ilk önce hamurunu yapıp şekil vermekle başladık. Sonrasında şerbet yapacağız. Çünkü tatlımızın hamuru ilk önce fırında pişecek. Fırında piştikten sonra ılık bir hale geldikten sonra şerbetini yapmaya başlıyoruz. Şerbetimiz sıcak, tatlımız da soğuk olacak. Yani kaynar şerbeti soğuk tatlının üzerine
döküp şerbetin çekmesini bekleyebilirsiniz. Bir gece öncesinden de tatlınızı bu şekilde fırına verip pişirdikten sonra şerbetlemeyin. Ertesi gün sıcak şerbeti üzerine döküp veya misafirinizin geleceği birkaç gün sonrasında şerbeti üzerine döküp servis de edebilirsiniz. Tabii ki şerbetinin 3-4 saat çekmesini bekleyin. Çünkü o şekilde çok daha güzel oluyor. 2 saat içerisinde de şerbetini çekiyor. Ama en az 3-4 saat dinlendirip tam kıvamında olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi tatlımız hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırın ayarında tatlımız nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Lütfen bir 20 dakika kadar fırınımızda tutalım. 20 dakikanın sonrasında üzeri ve altı güzelce kızarmışsa fırından alabilirsiniz. Tatlımız fırında pişerken hemen şerbetini yapıyoruz. 4 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine ekleyelim. 3 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim ve karıştıralım. Şerbetimiz kaynasın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 10 dakika kadar daha şerbetimizi kaynatalım. Sonrasında sıcak sıcak tatlımızın üzerine, soğuk tatlımızın üzerine sıcak şerbetimizi dökelim. Tatlımızın üzerine şerbetini döktükten sonra üzerini süslemek için Hindistan cevizi serpiyorum. Dilerseniz ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı tozuyla da servis edebilirsiniz. Sade haliyle de bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Tamamen süslemesi size kalmış. Ben Hindistan cevizinin kokusunu bu tatlının üzerine yakıştırdığım için o yüzden üzerine Hindistan cevizi serptim. Şerbetini çektikten sonra 3-4 saatin sonrasında sizlere yakından hemen iç dokusunu hem kıyırlığı hem de şerbetin ne kadar güzel çektiğini göstermek istiyorum. Gerçekten yemelere doyamayacağınız hem hafif hem de çok güzel bir tatlı tarifi. Deneyen herkesin yorumlarını sabırsızlıkla şimdiden bekliyor olacağım. Sizler yakından tatlımızın iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına lütfen yazınız. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum ve böylelikle yakından sohbet etmiş oluruz. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra da yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.